Hüseyin Kantürk'le tekrar beraberiz muhteşem öngörüleriyle. Hüseyin hoş geldin. Hoş bulduk Emre, merhaba, nasılsın? Teşekkürler, iyiyim. Bugün bir Elon Musk'ın yeni kurduğu parti, daha sonra Batı Trakya ve adaları konuşacağız. Evet. Hüseyin hemen paylaşımıyla başlayalım. Kimin aklına gelebilirdi? Amerika'da yeni bir parti kurulacak. Ne cumhuriyetçiler kalacak ne demokratlar. Hüseyin 18 Kasım 2024'te paylaşmış bunu. Hüseyin ne olacak Evet. üçüncü partiyle? Şimdi tabii biz bunu yazdığımızda kimsenin aklının ucundan, hayalinden geçmez herhalde. Tutup da Amerika'da birinin daha yeni bir parti kuracağı. Şimdi burada hikaye şu. Biz bunu yazdığımda işin süreci nasıl devam edeceğine küçük bir atıftı bu aslında. Amerika ile ilgili süreci biz nasıl anlattık? Dedik ki bir, iç kargaşa olacak. İki, arkasından darbe gelecek. Üç, doları yakacaklar. 4, iç çatışma çıkacak, iç savaş çıkacak daha doğrusu. Beşincisinde de Amerika'yı bölecekler. Şimdi bu süreç, yani yeni bir partinin kurulması ilk adımın bir işaret fişeği. Yani siyasi bir kaos ortamının oluşması gerekiyor. Yani her imparatorluğun son aşamasına geldiğinde ülkede sadece toplumsal bir kargaşa değil, aynı zamanda da siyasi bir kargaşa dönemi yaşanır. Yani o eski güçlü döneminden kalan çarkın tıkır tıkır işlediği siyasi yapı yıkılır. Farklı yapı ortaya çıkar. Bir kaos dönemi ne ihtiyacı vardır yıkılmanın. Elon Musk'ın başlattığı hareketin kendisi açısından niyeti bu olmayabilir elbette. Şimdi demiyoruz ki Elon Musk işte Amerika'yı yıkmak için bunu yapıyor. Tabii hani bu böyle bir tamda bulunmayalım. Ama işin varacağı yer bu. Yani işin sonunda o ikili yapı, zıtlık dengesi bozulmuş olacak Amerika'da ve siyasi bir kaosu tetikleyecek bu süreç. Yani her iki taraftan da oy alacak. İki tarafı da yıpratacak ve sonunda iki tarafı da yıkmış olacak. Ve üçüncü bir yapıyla, Amerika'nın son döneminde zaten üçüncü bir yapıyla, üçüncü bir siyasi figürle Amerika son dönemine girmiş olacak. Elon Musk'ın başlattığı bu Amerikan Partisi hikayesi bu. Biz bunu tabii 2 sene önceden Twitter'da yazdık. O zaman yazdığımızda da yine ya bu adam ne diyor, ne anlatıyor diye çok yorumlar da oldu. Ama günün sonunda yine her zamanki gibi süreç döndü dolaştı, anlattığımız yere geldi. Yani bu girişle diğer konumuza devam edebiliriz. Amerika için sonra zaten ayrı bir başlıkta bir video çekeceğiz. Amerikan İmparatorluğu'nun sonu. Orada çok detaylıca bu işlerin adım adım, kademe kademe nasıl başladığını, süreçlerin nasıl ilerleyeceğini ve sonunda da hangi bölgelerde hangi devletlerin kurulacağını detaylıca anlatacağız zaten. Evet, bu üçüncü parti Elon Musk'ın ve Elon Musk diyor ki ben bağış almayacağım ve Amerika'daki büyük çoğunluğa oynuyorum. Aynen öyle. Yani Ve oradaki yani bir işte etkisi bu olacak yavaştan. tabii oradaki bu şeyi düzeni yıkmış olacak. Yani oradaki düzenle bağışlar var. Başkan gelir, sonra bağışçılara istediği yasalar geçer. Böyle güzel bir herkesin kazan kazan süreci götürdüğü, işlerini götürdüğü bir sistem var. Yani işte 100 yıldır böyle devam ediyor. Şimdi yani kuruluş son 100 yıl için söylüyorum, tabii kuruluş daha eski. Böyle bir düzen kurulmuş, devam ediyor. Bu yeni yapıyla bu kırılmış olacak. İşte siyasi kaos dediğim bu. Yani orada yapılar var. Şimdi istediğini alamayacak. İç çatışma yaratacak bu. Kargaşa yaratacak. Amacı da bu zaten. Yani bu yeni partinin kendi içinde olmasa bile yaratacağı sonuç bu. Ya Yaratacağı düzeni sonuç bu. yıkacağım diyor. Düzeni yıkmaya Evet. çalışacak. Evet. Evet. Süreci Evet. izleyeceğiz yani. Aynen öyle. Dediğim gibi bunu detaylıca konuşacağız zaten. Bu Tabii. önemli bir konu. Ve Batı Trakya adalar. Evet. Şimdi Burada bunu kısa bir süre yaşayan Batı Trakya Türk Cumhuriyeti'nin bayrağı var. Bu da senin evet, bir paylaşımın. evet. Onlar 31 Ağustos'ta bağımsızlıklarını ilan ediyorlar. Bir 100 yıl önce kadar ve çok kısa bir süre yaşıyor bu devletçik. Onun da Şimdi bayrağı. evet. Şimdi bunu o zaman özellikle alıntılamıştım. Yani yaşasın Batı Trakya Türk Cumhuriyeti diye. Çünkü henüz 2024'te bunu anlatmak için çok erkendi ama yarın bunu konuşacağız. Bazen böyle yapıyorum. Yani yarın konuşmak istediğim konuyu üstüne anlatmak istediğim zamanı geldiğinde konuşmak istediğim konuya ufak bir atıf yapıyorum. Çünkü çok erken anlatınca da bazı şeyleri insanların kafasında oturmuyor. Daha çok zaman olduğu için. Ama şimdi sürece daha yakınlaştı. Yunanistan üzerine konuşma gereken zamana geldik. Ve bu başlığı da buradan almamız gerekiyor artık. Şimdi Batı Trakya Cumhuriyeti aslında o dönem
İşte halkta Trakyalı, Batı Trakya insanında biz ayrı bir devlet kuralım, işte Osmanlı'dan ayrılalım vesaire bir maziden gelen bir şey yok aslında. Altyapı yok. Sanki bir akıl, ya arkadaş biz bu devleti bir kuralım, bayrağını ortaya çıkartalım, bir yaşasın birkaç sene, sonra yarın vakti geldiğinde biz bu devleti kullanalım e, niyetiyle sanki derin bir aklın o dönem bu bayrağı ve devleti ortaya çıkartmış, kurmuş gibi bir durum var aslında. Şimdi Ya bir bugüne gel, projeksiyon, bir uyandırma ileriye evet, yönelik böyle bir yani görsel. bu biraz fazla komplo kaçıyor tabii bu cümle ama yani Evet. bugüne bu o kadar puzzle'ın taşı yerine oturuyor ki yani bugünden sanki bugünü görmüş birisi de dünden buna bir hazırlık olsun diye Batı Trakya Türk Cumhuriyeti adında bir devleti kurup birkaç sene yaşatmış. Öyle bir zamanı geldiğinde kullanılacak bir misyon, bir görev vermiş görüntüsü var aslında. Şimdi bunun devamında işte Batı Trakya sınırları ne? İşte şeyle Türkiye ile değil mi? Mora bölgesine Makedon bölgesine kadar olan alan. Yani Evet. Kuzey Makedonya değil mi? Adı da Kuzey Makedonya zaten. Kuzey olanın güneyi de vardır. Bir de Yunanistan bunu ahmakça kendisi teşvik etti aslında. E, O tabii niyeti kendi yutma babında ama iş öyle olmayacak yani. Şeyin bittiği yer yani Batı Trakya Cumhuriyet'in sınırları da öyle belirlenmiş ki yine biraz önce söylediğimi atfen söyleyeyim. Yani o Makedon sınırına da dahil olmamış. Yani tarihi Makedon toprağına da e, hak iddia etmemiş. Sadece Batı Trakya, evet, bu haritadan devam edelim. E, Sadece Batı Trakya Makedonların Güney Makedonya'nın sınırlarına da dahil etmemiş kendisine. Demiş ki arkadaş Evet. Batı Trakya Türk Cumhuriyeti bu Türkiye ile yani bugünkü Türkiye Cumhuriyeti sınırlarıyla Makedonya sınırına kadar olan bölge. Zaten tam da olacak olan bu. Bugün tam da olacak olan şey bu. Yani Kuzey Makedonya'dan sonra ilerleyen dönemlerde yani bu şeyden sonra asıl savaştan sonraki dönemde Güney Makedonya'da bağımsızlığını alacak. Batı Trakya Türk Cumhuriyeti de. Peki bu nasıl olacak? Yani şimdi bu konuya devam edeceğiz. Şimdi biraz önce haritada yani Makedonya artı Batı Trakya'nın dışında kalan bölge Yunanistan'ın geri kalan kısmı aslında Yunanlıların asıl yaşadığı yer orası. Yani e, Güney Makedonya'nın sınırının bittiği yerden Atina ile Mora Yarımadası'na doğru olan bölgede Yunanistan nüfusu 10 milyon, 5 milyon insan burada yaşıyor. Şimdi bu 5 milyon insan aslında asıl Yunanlılar burada yaşıyor. Yani Makedon bölgesinde de değiller. Batı Trakya Türk Cumhuriyeti bölgesinde de değiller. Bunlar Yunanistan'ı kurduğunda Türkleri ve Makedonları asimile etmek için bunlar başka dilde konuşan Yunanlılar. İşte bunlar Müslüman olmuş Yunanlılar diye Türkleri ve Makedonları asimile ettiler. Yunan nüfusunun içine katmaya çalıştılar ama durum bu değil. Yani zaten yaşadıkları yere bakarsan yani 5 milyon insan bu Makedonya'nın güneyinde yaşıyor. Mura Yarımadası ve Atina bölgesinde yaşıyor. Bunlar da Yunan. Peki buranın yaş ortalaması ne? 51. Yani asıl Yunanlıların yaşadığı Yunan bölgesindeki nüfusun yaş ortalaması da 51. Ve 5 milyon bir nüfus var orada. Şimdi bunu yine ilk ben söylemiştim ama sonra Elon Musk da söyledi. Demiştim ki o tweet'i şimdi gerek yok yani paylaşmadık ama dünyada ilk nüfus içine çöküşü, nüfus çöküşü olacağı ülke Yunanistan demiştim. Sonra arada birkaç yıl sonra Elon da aynısını söyledi. Dünyada ilk nüfusun çöküşü yaşayacağı ülke Yunanistan diye. Zaten yaş ortalaması çok yüksek 51'lerde ve arkasından yaşanacak olan savaş döneminde bu nüfus Orta Avrupa'ya doğru kaçacak. Yani 51 ortalamadaki insanlar ne demek? Değil mi? 60-70 yaşında insanlar var ve zengin Yunanlılar bunlar. Yani 40 gençleri de dahil tabii ve özellikle yaşlı nüfus Orta Avrupa'ya doğru, Almanya'ya, işte İngiltere'ye, Amerika'ya doğru, Kanada'ya doğru kaçacaklar bunlar. Geriye 1-2 milyon Yunan kalır. Yani şeyin altında, Güney Makedonya'nın alt bölümünde kalan asıl Yunan bölgesinde birkaç milyon Yunan kalır. Geri kalan Makedonlar ve Batı Trakya'da en sonunda hatta savaşsız bir şekilde tabii ki bu biraz sonra anlatacağımız savaşın haricinde herhangi bir savaş olmadan Makedonlar da Batı Trakya'da bağımsızlığını ilan edecek referandumla ve şey de bunu kabul edecek. Şimdi diyebilirler ki ya Yunan bunu nasıl kabul eder? Eder mi hiç? Aynı Ermenistan'da olan şeyler olacak. Yani biraz sonra anlatacağımız savaşın arkasından nasıl ki Ermeniler Karabağ
Savaşı'nı kaybettikten sonra Paşinyan'la beraber bütün tarihi değil mi, kuruluş misyonlarını, amaçlarını, anayasalarını koydukları Türklük düşmanlığından nasıl artık çark etti, vazgeçti ve Türkiye ile Azerbaycan'la kader birliği yapmak için harekete geçiyor. Değil mi? Bunun karşı darbe olduğu Küresel sermayeden faydalanmak için, daha doğrusu en son söylemi buydu Paşinyan'ın. yani varlığını sürdürmek için. Şimdi Evet. Ermenistan, Paşinyan şunun farkına vardı. Bunu da çok söyledik. Eğer Türkiye ve Azerbaycan'ın yanında durmazsan devlet olarak varlığını sürdüremez Ermenistan diye. Ermeniler, Paşinyan bunu fark etti ve bu doğrultuda devam ediyor. Anayasayı değiştirelim dedi. Adamın anayasasına koymuş. Gelip biz Ağrı'yı alacağız, işte Büyük Ermenistan kuracağız diye. Bunları çıkartalım diyor. Anayasa değişikliğinden bahsettiği şey de bu. Yani bütün diyor tarihimizden, kuruluş misyonumuz olan Türk düşmanlığından vazgeçmek zorundayız diyor. Şimdi bu Aynısını Yunanistan'da yapacak. Aynısını Yunanistan yaşayacak. Yani milli marşları bile Türk düşmanlığı üstüne. Türkleri kestik, Türkleri katlettik. Daha da Türk'ü katledeceğiz. İstiklal adamların milli marşı bu. Bu şeyi kaybettiğinde, bu savaşı kaybettiğinde şeye razı olacak. Batı Trakya ve Makedonların bağımsızlanmasına razı olacak. Artı aynı onlar da aynı noktaya gelecek. Diyecekler ki Yunanlılar, ya biz bu marşı değiştirelim. Türk düşmanlığı yapmak bize kaybettirdi. Türkiye ile beraber dost olalım, müttefik olalım noktasına gelecekler. Ve buna bu sebeple razı olacaklar. Şimdi şimdi bu giriş bölümünden sonra bir sonraki şeye gelelim. Peki Türkiye'de ne yaptılar? Yani Cumhuriyeti biz kurduğumuzda bizi hangi alana sıkıştırdılar? Şimdi ilk o haritadan başlarsak. Zaten Makedonya'nın genişlemesi, Batı Trakya'nın kurulmasıyla beraber adalar da bir şekilde Türkiye'ye yakın olan kısmı, Ege'nin ortası. Evet. Şimdi bu tarafa gelmeden önce şeyi de anlatalım istersen. Daha üst perdeden Türkiye'nin etrafında nasıl duvarlar ördüklerini. Şimdi evet. Şimdi konuyu buradan başlamak gerekiyor. Yani sadece işte biz gideceğiz, adaları alacağız, işte Yunanistan'ı alacağız, Bulgaristan, öyle ne Türk aklının amacı bu. İşte biz gidelim tekrar Viyana'ya dayanalım. Vizyonu da yeni çağda, yeni Birleşik Devletler Türkiye'nin vizyonu da, misyonu da farklı. Şimdi Cumhuriyet kurulduktan sonra ne yaptılar bize? Rusya, Ermenistan ve Fars duvarıyla, yani orada Türk yönetimini yıkıp İngilizler yönetimi Fars'a devretti darbeyle. Bu üç ülke üstünden doğuya bir duvar ördüler. Bu duvarın amacı neydi? Türkiye ile Türkistan, yani o diğer Türk dünyasıyla bağını kopartmaktı ve bunu da başardılar. Zihinlerde bile koparttılar aslında. İnsanlara anlatıyorsun. Hala Türk dünyasının içselleştirmiş değiller değerini. Senin önemsemediğin şey için adam duvar ördü oraya. Yani sen bugün değersiz bulduğun şeyin önüne kesmek için bu üç ülkeyle bir duvar kurdular. Tabii ne oldu bu? Karabağ zaferiyle bu duvar yıkıldı. Şimdi Rusya'nın iyice daha pasifize olmasıyla değil mi? Azerbaycan da fırça yiyor. Yani o duvar işi bitti. Doğudaki duvar işi. Aşağıda İran'da çekildi. İran'da tabii çekildi. Tabii onu İran savaşında anlattık. Orası daha devam edecek o iş. Orası o duvar diye ördekli şey yıkıldığı anda işte onun sonucu bu. Duvar yıkıldı. Arkasından İran da alacak yani. Oradaki Türkler de bağımsızlığını kazanacak. Türkiye doğuya doğru alan genişletmiş olacak. Bu duvar zaten bunu önlemek içindi. Doğuya doğru alan genişletmesin. Hegemonya alanını, sınırlarını doğuya doğru açmasın tekrar diye. Peki bir sonraki duvar neydi arkasından uğraştıkları? Biri Şii hilaliyle Lübnan'a uzanması, Şiilerle önünü Lübnan, kesme. Suriye, Irak. Aynı zamanda PKK'yla, yani Irak'tan işte PKK-PYD'yi birleştirip sınır hattı boyunca bir PKK devleti kurup bunu da İsrail'le destekleyip bir duvarda güneye inmeni engellemek içindi. Şimdi peki bugün konuşacağımız kısım ne? Bir duvarda batıda deniz duvarıydı. Yani şimdi bakıyorsun değil mi? Şimdi bakıyorsun Yunanistan'ın Türkiye'ye dayattığı haritaya, yüzmeye giremezsin suya. Yani Türkiye'yi kara ülkesi yapmak için bu deniz duvarının amacı bu. Yani diyebilirsin ki ya bu kadar önemli mi deniz ülkesi, kara ülkesi, yani ne olabilir? Gene yaparsın diyeceğim. Öyle değil. Yani bir ülke eğer denize açılmıyorsa o ülke büyüyemez. Dünyada bakın, aç haritayı, herkes baksın. Kara ülkesi olan ülkeler ne genişleyebilir, ne zenginleşebilir, ne büyüyebilir, ne de hegemonya alanını genişletebilir. Bunun bir üstü okyanus ülkesi olmaktır. Yani eğer sen okyanusa
hakim bulan, okyanusa kıyısı olan, okyanusa açılabilen bir ülke değilsen küresel bir devlet de olamazsın. Mesela Amerika niye süper güç oldu? İki okyanusa da kıyısı var aynı zamanda. Bu büyük bir jeostratejik bir değerdir. Rusya niye bir türlü bir Amerika olamadı? Tüm neredeyse Avrasya'nın 1/3 elinde olduğu halde. Çünkü okyanusu açılamıyor. Yani yukarıda Kuzey Denizi, aşağı in Karadeniz. Şeye çıkamıyor. E, Şeyden Alaska'dan geçeyim desen yanında Amerika. Yani sınırın hemen dibinde bir şeye açılamıyor. Özgürce dışarı açılamıyor. Mesela Çin'de de aynı sorun var. Çin de onu aşmaya çalışıyor. Tamam o okyanusun kıyısında ama etrafı da adalarla çevrili. Şimdi bu haritaya döndüğümüzde bunu biz Evet, bu biz bunu haritayı biz Yunan sitelerinden aldık. Önce onu yani, söyleyelim de Yunan sitelerinden aldık. Bu haritada bir numaralı bir çember var görülen. Bir de içinde ufak bir çember daha var. evet. Şimdi Kıbrıs'ın güneyinden geçen, Mora'dan geçen, Girit'ten geçen, evet, Arnavutluk'tan uğrayan bir evet. ufak çember daha var. Evet. Şimdi tekrar altını çizelim. Bu haritayı biz kendimiz çizip kendimiz hikaye anlatmıyoruz. Bu haritayı Yunanlılar yapmış. Yani Yunanlılar bizden daha fazla bu konuya üstünde çalışıyor. Yani sadece tabii bu Yunan aklı değil. Bu Anglo-Sakson düzeni kuranların bunlara bu stratejiyi empoze ediyor, anlatıyor. Böyle yapacaksın diye. Bunlar da bu strateji üstünden geliştiriyor bunu. Şimdi biraz önce benim kendi işte hani kendimiz çizip de anlattığımız haritanın kendi işte çalışmalarıyla çıkarttıkları harita. Birinci çember ne? Daha doğrusu büyük çemberin içindeki o siyah yay ne? Benim kendi çizdiğim yayın aynısı. Türkiye'yi Evet. kara ülkesi yapmak için adalarla, Kıbrıs'la ve 12 adayla hem Akdeniz'de hem de Ege'de karaya sıkıştırmak için tasarlanmış bu. İkinci çemberin ikinci bacağı ne? Türkiye'yi hani orada tutamadın, İtalya yani Orta Akdeniz'den daha şeye doğru, batıya doğru genişlemesinin önüne geçmelisin. Bu stratejinin şeyi bu, mantığı bu. Peki Türkiye ne yapıyor? Onun için söylüyorum. Türkiye'nin İtalya ile olan askeri yakınlaşması çok önemli. Baykar'ın şeyle İtalyan firmayla yaptığı ortaklık çok değerli. Seni Orta Akdeniz'e taşıyacak adımların bir başlangıcı bu. Bir ucu da en son noktasında İspanya. İspanya ile geliştirdiğin askeri ortaklıkların şeyi de nihai hedefi de bu. Seni Cebeli Tarık'a kadar açmış olacak. Yani sen artık aynı Osmanlı dönemindeki gibi şeye kadar Cebeli Tarık'a kadar Akdeniz'in içinde özgürce hareket edebilen bir donanmaya, ticaret filosuna sahip olmuş olacaksın. Bu aynı zamanda ticari bir ticaret yollarını tutma işidir. Yani ama buraya ulaşmanın ilk ve en önemli ayağı ne? İşte Yunanlılar üstünden kurulan deniz duvarını yıkmak. Yani sen istediğin kadar İtalya'yla ortaklık geliştir, İspanya ile ortaklık geliştir ama ilk duvarı yıkamazsan oraya ulaşamazsın. Yani birinci duvarı yıkmadan oraya ulaşamazsın. Şimdi Birinci çemberde Hüseyin aşağıda Libya var. Kırmızıyla evet, görünen ülke. evet, evet, Solda yukarıda Arnavutluk, Makedonya. evet, Zaten Arnavutluk'taki Türk üssünün görüntüsünü vermişler. Haritanın üstünde köşede evet, görüyorsunuz. Türk üssü evet, var. Makedonya, Arnavutluk, çemberin bir dışında Bosna Hersek var. E, Bize yakın kısmında Kıbrıs'ın doğusunda Lübnan gözüküyor. evet, Bu birinci evet. çember. Türkiye'nin genişleme çemberi. Zaten yapılan anlaşmalar, Türk üslerinin bulunması, Libya ile son anlaşmamız bu birinci çemberin tamamlandığını gösteriyor bir şekilde. Aynen öyle. Yani Türkiye'nin arada yani Libya ile değil mi şeyle bile Hafter'le bile tekrar anlaşma yapıldı. Libya'yı birleştirmeye çalışıyoruz. Artık hani iç savaşı işte sadece bir tarafın kazanmış olması yetmez. Libya'yı bütün halde tutup tamamında bir hegemon güç olman gerekiyor. Türkiye şu anda da onu yapıyor. Şimdi Hafter'de şeyi tanımaya için görüşmeleri var. O map haritalarını. Hafter de bunu kabul ettiğinde çemberin o dış çemberi bacağı tamamlanmış olacak. Ama işte asıl kritik olan o siyahla gösterilen e, bir öncekine Tekrar geleyim. asıl siyahla gösterilen duvarın yıkılması. Şimdi bu yıkılmasın diye kimler destek atıyor? Mesela Hindistan değil mi? Haberleri düştü. Şeye füze gönderiyor. Yunanistan'a Yunanistan'a. füze veriyor. Evet, füze veriyor. Şimdi Hindistan bunu niye yapıyor? Hindistan Savaşı'nda anlattık. Hintliler zaten kendisi söylemeye başladı. Biz Pakistan Savaşı'nda aynı zamanda Türklerle savaştık diye. Ee, Hindistan işte kapısına dayanılacağını biliyor. Yani sadece Türkiye değil, Pakistan, Bangladeş, değil mi? Endonezya, Malezya, Maldivler
ve Türkiye kapısına dayanacağını biliyor. Bunu Hindistan Savaşı'nda anlattık. O da Türkiye'ye batıda Yunanistan üstünden bir cephe açma peşinde. Onun için gönderiyor füzeleri. Fransa ne yapıyor? Peki Fransa? Fransa'da tamam, Rusya'da ortak menfaati var Türkiye ile. Rusya'nın hani zayıflaması, dağıtılması, onu da konuştuk. Aynı zamanda ama diyor ki Rusya vesaire bu süreç yürürken Türkiye Akdeniz'e doğru genişlemesin. Afrika'ya genişlemesin. Çünkü Türkiye Afrika'da ve Akdeniz'de genişlediğinde Fransa'nın önü kapanmış oluyor. Değil mi? Zaten Fransa çekiliyor. Kim giriyor Afrika'ya? İşte Türkler var, Çinliler var çoğunlukla. Tabii Amerika'da ucundan kullanan var ama asıl Çinliler, Ruslar da şeyini kaybetti. Bu savaş, Ruslar da çok etkindi. Ruslar ve Fransızlar Afrika'yı kaybetti. Yani Ruslar kendi derdine düştü şimdi. Fransa'nın da zaten 2 tane ülkede üssü kaldı. Bari onu koruyalım. Türkiye genişlemesin. Burada kaybetsin. Eski alanıma geri döneyim derdiyle Fransa Yunanistan'ı destekliyor. Ne yapıyor? Hava füzeleri veriyor Türk uçaklarına vurması için. F-16'ları vesaireleri vurması için. Peki günün sonunda ne olacak? Şimdi öbür haritaya geçmeden günün sonunda ne olacak? Bu 2032 geldiğinde asıl söylediğim gibi Deniz Savaşı, Hint Okyanusu, işte o Umman Denizi bölgesinde olacak ama burada da bir çatışma olacak. Çatışmada evet, Doğu Akdeniz'de, Ege'de, Yunanistan'da, yani görünürde Yunanistan'da Türkiye arasında bir çatışma olacak. Ama bunun Hindistan'da Yunanistan'ı destekleyecek, Fransa'da. Hatta Fransa gemi göndereceğini düşünüyorum. Yani Yunanistan'a destek olmak için bir uçak gemisi göndermesini bekliyorum Türkiye'ye karşı. Yani 2 NATO'daki ülke, 3 NATO'daki ülke, Yunanistan, Fransa ve Türkiye karşı karşıya gelmiş olacak. Ve Türkiye Türk donanması da, Türk Kaan hava savunma sistemleri de savaş uçaklarıyla, İHA'sıyla, SİHA'sıyla yeni yaptığı gemilerle Yunan donanmasını ve ben bunu Fransızların gemisini batıracağız diye 2021'de söylemiştim aslında. Dedim ki Fransızlar sonunda gelecek, kapımıza dayanacak ve gemileri batıp ağlayarak geri dönecekler diye. Türk donanması Yunanistan ve Fransa'nın gemilerini imha edecek. Ve bu şeyde Ege'deki bu deniz savaşını, Doğu Akdeniz'deki deniz savaşını kazanacak. Bu tabii ister istemez adalara doğru askeri bir hareketlilik de yaratacak. Yani gemisini batırdım, hadi evime dönüyorum olmayacak. Türkiye bu savaşta Yunan donanmasını bertaraf ettiğinde, Fransız uçak gemisini batırdığında Türk askeri de 12 adaya tekrar geri dönmüş olacak. Ve Türkiye bu ortadaki duvarı yıkmış olacak ve kendisini Türkiye'yi kara ülkesi yapmak için kurulan bu deniz duvarını da yıkmış olacak. Arkasından 12 adalar, tabii ada 12 ada da şeyden önce de sohbetini yapmıştık. Burası evet, 12 ada değil. Daha fazla sayıda ada var. Gerisinde dahil oldu. Yani sadece yani Yunanistan'a kalan, Yunanistan'a yakın bölgedeki, evet işte 12 ada dediğimiz bu. Sayısı öyle 12 adayla sınırlı değil. Bu adaları almış olmak, yani Türkiye'ye, Yunanistan'da yaşanacak savaş sonunda Türkiye'ye geçecek olması, Türkiye'nin Orta Akdeniz'e kadar herhangi bir deniz sınırlamasıyla karşılaşmadan Orta Akdeniz'e kadar hakim olmasını sağlayacak. Bu da bizi İtalya ile deniz komşusu yapacak aynı zamanda. Yani İtalya ile yaşanan bu askeri stratejik işbirliklerinin şeyi de bu. Amacı da bu. Yani İtalya da bunu istiyor. Yani İtalya'nın istediği şey de bu. Aslında şunu da söyleyeyim. Yani hepsi için değil ama kafası çalışan Avrupalılar için değil. Avrupa'nın doğu sınırının bittiği yer, yani güney tarafı için söylüyorum. Doğuda yukarıda Urallara kadar dedik ama aşağıda doğu sınırının bittiği yer Ege Denizi. Yani Türkiye'yi zaten almayacaklar. Ege Denizi Avrupa'nın doğudaki sınırı olacak. Yani Yunanistan'ın bu sınırı koruyabilecek gücü yok. Yani ne nüfusu var, ne askeri gücü var, ne ekonomik öyle bir büyüklüğü var. Yunanistan'ın Avrupa'nın doğu sınırlarını koruyacak bir gücü yok. Yani Avrupa diyebilirsin ya, Avrupa bu savaşa dahil olur mu? Avrupa bu savaşa dahil olmayacak. Yani Fransa ucundan dahil olacak. Zaten istedikleri şey de, Almanya'nın istediği şey Fransa'nın bu süreçten daha da küçülerek, zayıflayarak çıkması. Onu da Avrupa Birleşik Devletleri'nde anlatmıştık sebeplerini. Evet, Almanya'da çok sevdiği bir ülke değil yani. Olur. Tabii illaki yüksek tondan açıklamalar olur, şey olur, bu olur. Bu aynı zamanda NATO'nun da tabii fiilen çözülmesinin de sonunda başlangıcı olmuş olacak. Çünkü 2 NATO ülkesi birbiriyle, hatta 3 NATO ülkesi birbiriyle savaşmış olacak. Şimdi burada
Şimdi bu Burada başta da da görüyorsun. şöyle söyleyeyim. Birinci çember var, ikinci çember var, üçüncü çember var. Yine Türkiye'nin çevresinde. Yine Evet. bu dış güvenlik çemberlerinden. Kırmızıyla görülen ve Türk bayrağını sembolize eden yerlerde bizim askerimiz ve üssümüz var. Evet. Bayağı bir şey anlatıyor bu harita esasında. Aynen. İkinci Şimdi çember özellikle. evet. Şimdi mesela ilk çembere baktığımızda burada zaten nereden geçiyor? Şimdi bizim anlattığımız konu Fars duvarından geçiyor. Yani Ermeni Fars Rus duvarından geçiyor. Diyor ki Türkiye'nin birinci duracağı yer burası. Durdurulacağı. Yukarıda neresi var? Nereden geçiyor? Kırım'ın altı. Kırım'a bunu dahil etmeyeceksin. Yani Evet. Kırım'a yaklaştırmayacaksın. Fars duvarı, Ermeni Fars duvarının da doğusuna geçirmeyeceksin. Niye? Çünkü doğusu Türk dünyası ve şeye kadar seni işte İran'ın Pakistan'a kadar ulaştırır. Yani şeyini açtığın zaman, bu duvarı yıktığın zaman arkasından İran'da dağılır. Oradaki Türkler ayrılır ve e, Türkiye'ye dahil olur. Bunu zaten adamların kendisi görüyor. Bu sanki anlatırken bazıları ya sen çok hikaye anlatıyorsun vesaire diyor, anlatıyor ama bu tarihi bir gerçeklik. Bu haritaları adamlar ondan hazırlıyor. Yani bunun üstüne ondan kafa yoruyor, çalışıyor. Bu duvarları oraya bilerek koyuyor. Bilerek hazırlıyor. Ve ne oldu ama işte birinci duvar yıkılmış oldu. Birinci bölge. Şimdi sen İran'a doğru yayılma evresine geçtin. Bu nereye kadar devam ediyor? Pakistan'a kadar devam ediyor. Hindistan Aşağıda nereye sınırına kadar? kadar. Evet. Yani Hindistan sınırına kadar geliyor. Aşağıda Somali'ye kadar. Sen Somali'nin Somali'de var altına mısın? kadar geliyor. Aynen öyle. Somali'de de varsın. Yani ikinci çembere ulaşmış oldun. Bir altı diyor ki burayı da açarsa, yani bu bölgeyi de aşarsa Hindistan da dahil diğer bir şeyine ulaşır. Yani Hinterland'ına ulaşır. Endonezya, Malezya sınırına kadar ulaşır. Hindistan dağılır. Oradan yeni Türk Müslüman devletler çıkar. Şimdi insanlar unuttu ama orada Babür Türk Devleti İmparatorluğu vardı. Orada 100 milyon Türk yaşıyor. Tabii Hindulaşmış, Hintleşmiş, e, asimile olmuş da olabilir. Ama Müslüman kimliğiyle bu hala varlığını sürdürüyor. Hindistan içindeki o 400 milyon Müslüman içinde 100 milyon da e, Türk asıllı insanlar yaşıyor. Ve son hani bu harita için son genişleme alanının gösterdiği yere dayanır. Zaten Evet. şeye baktığınız zaman işte Türkistan dünyası diye anlattığımız coğrafyada burası aslında. Tabii şey daha yukarıya doğru çıkıyor. Rusya'nın içinde kuzeye Yakutistan'a doğru alan devam ediyor ama asıl yoğunlukta olan yani Türkistan dünyası nasıl yoğun nüfusunun yaşadığı merkez alan burası. Yani Türkiye merkezli bu süreç Birleşik Türkiye e, Devleti ile anlattığımız süreç aynı zamanda aslında Türkistan dünyasının e, motor katalizör olarak yeni çok merkezli dünyada oluşacak yapıyı da gösteriyor bu harita. Yani Türkiye tabii Avrupa kısmını söylemiyorum. Onlar kendi Evet, ayrı bir Doğu yolu ve var ama Güneydoğu gibi gözüküyor. evet Evet. Güney ve Doğusu için söylüyorum. İşte bu çok merkezli dünyada bir merkez diye anlattığımızın hegemonya alan haritası da bu aslında. Yani Türkiye merkezinde katalizör olduğu yeni yapı bu. E, Orta Asya'ya kadar uzanan, doğuda Endonezya'ya kadar ulaşan, işte Hindistan'ın dağılmasıyla orada oluşacak yeni Türk devletleriyle, Afrika içinde Müslüman ülkelerin mesela Nijerya orada hem genç yaş ortalamaları mesela %50'si ülkenin %50'si 16 yaşının altında Nijerya'da. Evet. Şimdi bu bölgelerin Türk hegemonya alanı etrafında bir merkez olarak ortaya çıkma hikayesi bu. Yani yeni kurulacak düzende bu çok merkezli dünya deyince insanlar yanlış anlıyor konuyu. Diyor ki ya işte biraz Amerika düşer, işte biraz Çin yükselir. O işte böyle devam eder. Öyle değil bu. Yani nasıl ki bu Anglo-Sakson düzene geçerken Osmanlı İmparatorluğu değil mi tamamen tasfiye oldu. Yugoslavya dağıldı. İşte bir sayısız imparatorluk yıkıldı. Yeni bir sürü devletler kuruldu. Bu düzen değiştirme işi böyledir. Yani öyle biri biraz gitti, biri çıktığıyla düzen değişmez. İmparatorluklar yıkılır, haritalar değişir, yeni merkezler ortaya çıkar. Yeni Yani güçler ortaya çıkar. yeni Avrupa ile Çin'in arasında biz olacağız. Öyle Evet, gözüküyor zaten. evet. Yani aynen öyle. Avrasya, aslında Avrasya çağı bir ucunda Avrupa Birleşik Devletleri, bir ucunda Çin, ortasında da Türkistan dünyası yükselecek. Türkistan dünyasının merkezinde de Türkiye yükselecek. Türkiye'nin Birleşik Devletlere dönüştüren bu çıkışının sağlaması için de bu duvarları yıkması gerekiyor. Aslında daha topluca söylemek istediğim
konu bu. Yani önce senin bu alanı açman için etrafındaki duvarları yıkman lazım. Bir tanesini yıktım. Fars duvarını. İkincisi şu anda aşağıda Şiilerini kırdın. Bir duvara hasar verdin. Şimdi PKK'yı tasfiye ediyorsun. İçeride bir süreç başlatıyorsun. Ve İsrail'e doğru abanıyorsun. O alttaki güneydeki duvarı yıkıyorsun şu anda. Duvarın son şeyi ne? Oradaki kemer taşı işte o da Ege. İsrail'le yaşayacağın hava savaşı. Yani onunla da Güney duvarı tamamen yıkmış olacaksın. Son duvar ne kaldı geriye? Batıdaki deniz duvarı. Onu da Yunanistan'la yaşayacağın deniz savaşıyla 12 adaları tekrar Türkiye'ye zaten Türklerin doğada tekrar Türkiye'nin bir parçası olacak. Batı Trakya'da onu da eklemiş olalım. Birleşik Devletler Türkiye'ye kendisi kendi isteğiyle yani referandumla bağımsızlığını kazandıktan sonra Birleşik Devletler Türkiye'nin bir parçası olacak. Tabi adalar herhangi bir ayrı bir özel bölge olarak değil, normal Türkiye'nin bir parçası olmuş olacak. Belki Girit'te özel bir durum olabilir. Ama onun haricinde Batı Trakya'da bir devlet olarak Birleşik Devletler'in içindeki aynı Amerika Birleşik Devletleri gibi düşünün bunu. Avrupa Birleşik Devletleri gibi düşünün bunu. Birleşik Devletler Türkiye'nin kendi rızasıyla işte kendi içindeki referandumuyla dahil olmasıyla şeye katılmış olacak. Son sorum, buna bir tarih verebiliyor musun? Batı Trakya ve Ege adaları için. Bu da yine 2032 savaşının bir parçası. Yani sonrasında olacak bir şey değil. Aynı sürecin içinde yaşanacak. Yani Hindistan savaşı patladığında yani oradaki çatışma başladığında Hindistan Yunanistan'ı tetikleyecek. Türkiye'nin zayıf olduğunu düşünecek onlar da. Hani hazır bir cephede savaşıyorken biz de buradan yüklenelim diye şeyi de Türkler başlatmayacak. Onu da söyleyeyim. Yani biz gidip de durduk yere Yunanistan'a saldırmıyor. Yunanlılar saldıracak. Yani Fransa Hindistan desteğiyle Yunanistan Türkiye'ye saldıracak. Fırsat bilecek Türkiye'nin savaşta olmasını. Ama sonucu Türkler kazanmış olacak. Yani şeyi başlatan da o. Yani hareketi tetikleyecek olan da yine Yunanlılar olacak. 2032 sürecinin içinde olacak. Batı Trakya'nın dahil olması ise savaştan sonra. Yani zaten o anlattığımız diğer ülkelerin dahil olması da hemen savaşın bittiğinin ertesi günü değil. O birkaç yıllık bir süreç yani. Parça parça her biri kendi inisiyatifiyle Batı Trakya'da bunlardan biri savaşın arkasından bir iki yıl içinde kendi özel bağımsızlığını kazanacak önce daha sonra da Birleşik Devletler Türkiye'ye dahil olmuş olacak. Burada Kıbrıs'ta atlamayalım. Orası da önemli çünkü. Şimdi oraya İsrail de yığınak yapıyor. Amerika da yığınak yapıyor. Evet. Dertleri söylediğim gibi Türkiye'yi kara ülkesi olarak sıkıştırmak için özür dilerim. Yani İsrail'in hem güneyi tutuyor aşağıda işte Şii'lerle PKK üstünden aynı zamanda da Rumlarla beraber Kıbrıs üstünden Türkiye'yi kara ülkesi olmak için sıkıştırmaya çalışıyor. Bu iş bittiğinde yani sen İsrail'e işte hava savaşıyla İsrail'i konunun dışına atmış olacaksın. Onun da altını çizeyim. Kıbrıs'ın tamamı değil yalnız. Yani onu ayrıca konuşacağız tabii. Şimdi üstünden bir geçmiş olalım. Kıbrıs özelinde konuşuruz. Evet. Yani Kıbrıs kuzey tarafı yani Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diyeyim. Kuzey Kıbrıs değil de Kıbrıs Türk Cumhuriyeti o da tam da yine tevafuk oldu diyeyim. Birkaç hafta önce orada yeni bir hareket kuruldu. Türkiye'ye ilham olalım. İltihak hareketi kuruldu. Tabii biz bunları ilk konuştuğumuzda böyle bir hareket de yoktu orada da. Şimdi bu da tam zamanında tam da kurulması gereken bir hareketti. Kendiliğinden doğdu diyelim orada halk içinde. Bu harekette zaman içinde güçlenecek orada ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Birleşik Devletler Türkiye'ye dahil olmasını isteyecekler. Böylece deniz duvarı tamamen yıkılmış olacak ve Türkiye Akdeniz'in Cebeliye tarihine kadar olan bölümünde rahatça hareket eder bir hale gelmiş olacak. Yani genel olarak bu. Çok teşekkürler. Bugünkü videoda biraz Batı Trakya Ege adalarına değindik Hüseyin Kantürk'le beraber. Ağzına sağlık Hüseyin. Diğer videolarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi seyirler herkese.